Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile Türk mutfağının sevilen poğaçalarından dereotlu, havuçlu poğaça yapacağız. İster çocuklarınızın beslenme çantalarına, isterseniz çay saatlerinin yanına kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir poğaça tarifi. Haydi şimdi tarifimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. İlk önce poğaça hamurumuzu yoğurarak başlıyoruz. Hamurumuz için 2 çay bardağı zeytinyağına ihtiyacımız var. Zeytinyağımızı yoğurma kabımıza koyuyoruz. 1 çay bardağı yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu tarifimize ilave ediyoruz. 4 adet yumurta kullanıyoruz. 2 adet sarısını poğaçamızın üzerine sürmek için ayırıyoruz. 4 yemek kaşığı sirkem var. Sirkemi de tarifime ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı şekerim var. 2 tatlı kaşığı da tuzum var. Tüm malzemelerimi, sıvı malzemelerimi yoğurma kabıma ilave ettikten sonra bir çırpma teliyle tüm sıvı malzemelerimi karıştırıyorum. Malzemelerimin iyice karışarak homojen bir kıvam alması poğaçamın lezzeti açısından önemli. Şimdi tam daha istediğim kıvama ulaşamadım. O yüzden birazcık daha çırpıyorum. Artık yavaş yavaş istediğimiz kıvama geldik. Şimdi poğaçamızın katı malzemelerini ilave edeceğiz. Tarifimde 7 su bardağı un kullanacağım. Bunun 5 su bardağını poğaça hamurumun üzerine ilave ediyorum. 2 su bardağını kenara ayırıyorum. Unumun üzerine 2 paket hamur kabartma tozumu da ilave ederek artık hamurumun katı ve sıvı malzemelerini bir çırpıcım yardımı ile şöyle ne kadar un ilavesine ihtiyacı olduğuna da bakarak karıştırıyorum, harmanlıyorum. Şöyle birazcık daha çırpıcım ile çırpıp şimdi ilave etmediğim unumu da ilave ediyorum. 2 su bardağı daha un ilave ettim tarifime ve artık elim ile yoğuruyorum tarifimi. Bu poğaçanın önemli özelliklerinden bir tanesi çok iyi yoğrulması. Hamurumu dışarıdan içeriye alarak yavaş yavaş şöyle gördüğünüz üzere yoğuruyorum. Poğaçamızda kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmek istiyoruz. Biraz daha tarifimizin yoğrulmaya ihtiyacı var. Birazcık daha yoğuruyorum tarifimi. Şöyle dışarıdan içeriye doğru katlayarak şimdi sebzelerimi ilave edeceğim. 1 kase ince kıyılmış dereotum var. 1 kase rendemin ince tarafı ile rendelenmiş havucumu da ilave ediyorum tarifime ve hamurumu yoğurma işlemine devam ediyorum. Sebzelerimin hamurumun her yerine iyice dağılması önemli. Bunun için hamurumu iyice yoğuruyorum. Havuç ve dereotlarımın her yere gelmesini istiyorum hamurumda. Ben hamurumu yoğururken siz de YouTube kanalıma abone olursanız, bildirim zilini açarsanız, hele bir de beğen butonuna basarsanız o kadar mutlu olurum ki daha sonra bir sonraki lezzette görüşmüş oluruz. Evet, artık hamurumuz da yavaş yavaş toparlandı. Son dokunuşlarımızı yapıyoruz. Birazcık daha yoğurduktan sonra yavaş yavaş artık elimizle şekil verme zamanına geleceğiz. Bir tık daha yoğuruyorum ve hamurum hazır. Hamurumdan bir parça kopararak size de şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Tam istediğimiz kıvamda bir hamur elde ettik. Şimdi artık hamuruma son şeklini veriyorum. Elim ile hamurumu şöyle yuvarlak bir şekilde topluyorum. Gördüğünüz üzere çok güzel bir hamurumuz oldu. Tam kıvamında. Şimdi şöyle kenarlarından da toplayıp yoğurma kasemin içerisine hamurumu koyuyorum ve kenarlarından şöyle bastırarak düzeltiyorum. Şimdi temiz bir mutfak havlum ile hamurumun üzerine örterek 20 dakika hamurumu dinlenmeye bırakacağım.
Hamurumuz dinlenirken biz de poğaçamızın içini hazırlayalım. 250 gram kadar rendelenmiş beyaz peynir kullanacağım. 250 gram peynirimi bir kaseme alıyorum ve kaşar peyniri ilavesi de yapacağım. 200-250 gram kadar rendelenmiş kaşar peynirimi de beyaz peynirimin üzerine ilave ediyorum ve şimdi artık içimi hazırlayacağım. Bir kaşığım yardımıyla peynirimi karıştırıyorum. İçimde maydanoz kullanmadım. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Ancak hem dereotu hem havuç olduğu için maydanoz tercih etmedim. Şimdi poğaçamıza şekil verme zamanı. Mandalina büyüklüğünde hamurumdan koparttım. Elim ile yuvarlayıp avucumda biraz hamurumu açıyorum. Tezgahımın üzerine koyarak şöyle elim ile hamurumu iyice inceltiyorum ki ağzımıza böyle kalın bir poğaça hamuru gelmesin. Elim ile düzelttiğim hamurumun içerisine içimizden koyuyorum ve hamurumu yanlarından katlayarak şimdi ortada şöyle gördüğünüz üzere birleştiriyorum. Üstten şu şekilde birleştirdim. Daha sonra poğaça hamurumu elime alıyorum. Son şeklini veriyorum ve artık poğaçamız hazır. Şimdi daha iyi görebilmek için bir de üst kamera ile çekim yaptım. Poğaça hamurumu elime aldım, açtım. Tezgahımın üzerine koyarak hamurumu incelttim, birazcık daha genişlettim. Şimdi içine hazırladığımız poğaçamızın içini koyuyoruz ve kenarlarından katlayarak ortada birleştiriyoruz ve avucumuza alarak poğaçamızın son şeklini veriyoruz. Hazırladığımız poğaçalarımı şöyle yağlanmış, yağ veya yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsime diziyorum. Önceden ayırdığımız 2 yumurta sarısını şimdi poğaçalarımızın üzerine süreceğiz. Bunun için yumurta sarılarımı bir yumurta fırçası ile karıştırıyorum iyice. Şöyle gördüğünüz üzere şimdi yumurta sarılarımı poğaçalarımın üzerine süreceğim. Tüm poğaçalarımın üzerine şöyle yumurta sarılarımı sürüyorum. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir tane daha sürelim. Hiç margarin kullanmadan zeytinyağı ile hazırladığımız poğaçalarımız çok lezzetli olacak. Şimdi bir tane daha sürüyorum. Bir tanesine daha. Ve poğaçalarımızın yumurta sarılarını sürdüğümüze göre şimdi üzerine ben çörek otu serpeceğim. Çörek otum var. Bütün poğaçalarımın şöyle ortalarına denk gelecek şekilde çörek otlarımı koyuyorum poğaçalarımın üzerine. Artık poğaçalarımız fırına gitmeye hazır. 180 derecede üzeri kızarana kadar poğaçalarımızı pişiriyoruz. Ve poğaçalarımız fırından çıktı. Şimdi oda sıcaklığına gelene kadar poğaçalarımızı soğutuyoruz. Poğaçalarımı bir servis tabağına aldım ve şimdi günün en lezzetli anı geliyor. Tadım zamanı. Haydi şimdi hep birlikte bu lezzetli poğaçaların tadına bakalım. Sizlerle birlikte poğaçalarımızın bir tanesini şöyle altını da göstereyim ve parçalıyoruz. Gördüğünüz üzere enfes oldu poğaçalarımız. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.